Arkadaşlar, yapacağımız bileklikte kestiğim ipleri şöyle tutarak 15 santim kadar bir mesafeyi ayırıp buraya şöyle bir düğüm atıyoruz. Bu kolumuza bağlama kısmı. Bunu taktıktan sonra şimdi başlıyorum arkadaşlar. Buraya kare düğümle başlıyorum örmeye. İpi soldakine, sol elimin olduğu kısımdakine üstten böyle D harfi halinde getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirdim. Şöyle yukarıya sıkıştırdım. Aynı şekilde bu sefer sağ elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Sol elimin olduğu taraftakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve şu şekilde buraya sıkıştırdım. Şimdi önce ben şöyle iki sıra, bakın şu şekilde sayıyorsunuz. Şu bir, şu düz kısım, şu iki sıra ördükten sonra boncuk takacağımız kısmın ağız kısmını bu şekilde tutkalla sertleştiriyorum. Şu vaziyette. Ki boncuğun burnun içinden rahatlıkla kayıp geçsin. Şu vaziyette. Şöyle. Burayı bakın. İncecik kalem ucu gibi incelttim şu ucu. Aynı şekilde bu ucu da yapıyorum. Şöyle. Bunu da yapıyorum. Tutkallıyorum. Ve boncuklarımı bunları artık bundan sonra rahatlıkla hiçbir zorluk çekmeden takabilirim. O duruma geldim. Bakın o kadar rahat geçiyor ki. Gördünüz mü? Şimdi bunu buraya taktım. Ve örmeye başlıyorum. Şöyle. Bir tane attım. Dikkat edin. Çünkü ben bunu çok sık götüreceğim. Sırf boncuk yapacağım bunu. Şimdi şuna bir tane daha boncuk takıyorum. Dikkat ettiniz mi? Sadece bir tarafını katladım. Sonra boncuğumu taktım. İkinciyi bu şekilde aldım. Yani kare düğümü yaparken hatırlarsanız 2 kere dönüyordum. Bir sağdan bir soldan. Bunda tam tersine bakın şurada bir üçgen oluşturuyorum. Farkında mısınız? Bakın bir kere attım. Şimdi hemen bir tane daha boncuk koyuyorum. Bakın bir boncuk daha taktım. İtiyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Şu tarafı yaptım ya, şimdi bu tarafı yapıyoruz. Hemen bu hale getiriyorum. Üstten, alttan, aradan geçirip yukarıya sıkıştırıyorum. Bir kere. İkinciyi yapmıyoruz. Dikkat edin. İkinciyi yapmadım. Hemen ikinciyi yapmadan önce bir boncuk daha takıyorum. Şöyle. Bakın. Ve bu sefer bu tarafı örüyorum. İpimi, ortadaki ipimi tuttum. Sağ elimin olduğu taraftakini L harfi haline getirdim. Soldakini üstten, alttan, aradan geçirdim. Yukarıya sıkıştırdım. Bir kere yapıyoruz bunu. Bir kere. Bakın. Her seferinde şu arada bakın. Dikkat edin, şu arada böyle V'ler oluşacak. Yani şuradaki gibi olmayacak. Sadece bir kere. Şimdi yine aynı şekilde bir sıra daha yapayım. Görün. Şöyle takıyorum. Çünkü bu sefer bu tarafı öreceğim. Burayı. İttim. Hemen bu sefer bu tarafa boncuğumu aldım. Onu şu tarafa koyayım, daha iyi olur. Bu tarafa getirdim.
Bu sefer bu tarafa örüyorum. Bu şekilde. Evet. Buraya kadar geldim. Şimdi son boncuğumu taktıktan sonra buraya yalnız biz normal kare düğümümü atıyorum. Hani 2 kere atıyoruz ya kare düğümü. Şimdi buraya ben boncuk koyacağım için buraya 2 tane attım. Yani şuralarda birer tane atıyordum ya, burada 2 tane attım. Şimdi şu ortadaki ipimi tutkalladım. İkisini bir ve buraya ben şöyle bir mavi boncuk taktım. Bakın. Bunu şöyle yapacağım. Kenarlarına boncuk dizeceğim. İki yanına. Şöyle boncuk diziyorum. Bakalım. Bu taraftaki tamam. Şimdi şuna takıyorum. Şu taraftakine 3 tane boncuk takıyorum. Bir. Şöyle 2. Bakın. Tutkalladığınız zaman görüyor musunuz? İpin ucu ne kadar rahat giriyor. Boncuk ne kadar küçük olursa olsun. İğne gibi yapıyoruz ucunu. Şöyle 3 oldu. Bakın. Tamam. Şöyle iki tarafına bunu geçirdim. Şu vaziyette mavi boncuğum ortada kaldı ve şuraya ben yine bir kare düğüm yapıyorum. Eğer dar olursa bakarız, birer tane daha boncuk ilave edebiliriz. Ama tam gelir zannediyorum. Evet, tam geldi. Bakın. Tam geldi. Buraya normal kare düğüm atıyorum artık. Bir tane kare düğüm atıyorum. Şöyle. Sonra yine aynen daha önce yaptığımız gibi bunları yaparak devam edip gideceğiz. Şu mavi boncuğun yanındaki boncukları abartmış olabilirim. İsterseniz siz onu koymayabilirsiniz. Mavi boncuğu da koymayabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Artık bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Bu sefer bu tarafa taktım. Şuraya. Bakın. Bu sefer ne yapıyorum? Bu tarafa takıyorum. Evet, şurada olduğu gibi bilekliğimiz tamamlanana kadar aynen devam edip gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu şöyle hesapladım ben. 11 tane şurada, 11 tane de burada olmak üzere boncuk taktım ve sonuna geldim. Şimdi buraya yine 2 tane, hani şu başta vardı ya 2 tane kare düğüm. 2 tane kare düğümümü yaptıktan sonra bilekliğim bitmiş olacak. Şöyle. Bu da böylece bitti. Şimdi uç kısımlarını yapacağız. Uç kısımlarını yapmak için şöyle şu kısmını yakalayıp şuraya ister saç örgüsü yapalım, isterseniz kare düğüm olaraktan gidelim. Ama bence saç örgüsü şunu yapalım arkadaşlar. Hani şöyle
Bir sağdan atıyorum. Bir soldan atıyorum ya. Şu vaziyette. Böyle bağlamak bence daha akıllıca olur. Ve sonra istediğiniz gibi bilekliğinizi kolunuza bağlarsınız. Bu şekilde bağlıyorum. Bu şekilde. Ve sonra şu uçlara dört ucun dördüne de boncuk takıyorum. Arkadaşlar bakın, bir makrome bilekliğim burada sona erdi. Uç kısımlarını gördüğünüz gibi şöyle serbest bıraktım. Asansör yapmadım. Sadece şöyle isteyen dilediği gibi bağlasın şeklinde. Eğer arzu ederseniz yani asansörlü bir bileklik nasıl olur diye merak ederseniz diğer bilekliklerime bakın, orada görebilirsiniz. Bu videom da burada sona erdi arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.